Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Türkiye'nin farklı noktalarını sizler için gezmeye devam ediyoruz. Şu anda Ankara Haymana'dayız. Yanımda Cino dayı ve değerli dostum, kardeşim Ali Osman var. Yine mükemmel bir video için bir araya geldik. Bu videomuzda hem Haymana karalarından bahsedeceğiz hem de Anadolu'da çoban olmanın zorlukları, çobanların gün içerisinde neler yaşadıklarını, köpeklerle ilgili ve çobanlıkla ilgili çok keyifli bir video sizleri bekliyor. Bu videodan öncesinde Cino dayımla birlikte 2 tane güzel video çekmiştik. Cino dayı, artık seni tüm Türkiye tanıyor. Bizden birlikte güzel bir video yaptın. Daha sonra Ala Türkiye'den yaptın. Valla Haymana'nın tanıtımına en çok katkıda bulunan 2 isim şu anda yanımda açıkçası. Eyvallah. Sizin sayenizde artık Google'a Haymana yazıldığında tüm Türkiye'nin yani sosyal medyada, YouTube'da olsun, diğer sosyal medya sayfalarında olsun, nereye Haymana yazarsan ilk çıkan Haymana karaları. Yani şu an Haymana'nın diğer yapılan reklamlarından daha çok Haymana karaları Haymana'ya reklamda katkı sağladı yani. Kesinlikle izleyenler zaten Cino dayıyı tanıyorlar. O yüzden ilk önce seni tanısınlar Ali Osman. İsmim Ali Osman, soy ismim Kapıcı. Bu Haymana karası videolarını ilk çekim aşamasında Birol abiyle beraber ilk çalışmayı birlikte yapmıştık. Daha sonrasında işte Cino dayı, zaten Cino dayıyla da şöyle akrabalığımı da anlatayım. Cino dayı benim abimin kayınbabası olur. Onunla birlikte işte ilk videoyu falan yaptık. Daha sonrasında Ala Türkiye falan geldi. Cino dayı aynen şu an dediğin marka gibi tüm Türkiye marka. Cino dayı dediğin zaman yani şu an bir, hatta şeyde de festivale falan gittiklerinde de Cino dayıyı direkt hemen zaten yani tanıyıp koşan insanlar olmuştu. Doğru mu? Birçok kişi gelip Cino dayıdan resim çekildi. Çünkü yani Anadolu'da bir motifsin sen Cino dayı. Kasketinden, ceketinden, gömleğinden, ayakkabından ya, efsane bir karaktersin. Sohbeti de çok keyifli ve çok samimi. Aynı zamanda müthiş de bir espri yeteneğin var. Yani isminden belli zaten zeki bir adam olduğu, Cino yani. Anlıyor musun? Cin gibi adamsın, maşallah var. Cino dayıcım, şimdi ben sizler sayesinde Haymana karasını tanıma şansına sahip oldum. Bu köpekler Ankara'nın Haymana bölgesinde yoğunlukta görülen kara köpekler diye de bölgede söyleniliyor arkadaşlar. Siyah bir karakteristik renge sahipler. Genel olarak da sert ve adamcı olmalarından tanınıyorlar. Diğer çoban köpeklerine göre bunlar biraz daha agresif ve sertler. Şu an yaş kaç Cino dayı? Şu an yaş 59. 60 yani. 60 yaşındasın. O zaman ortalama 10 yaşında koyuna gitmeye başlasan yavaş yavaş. 10 yaşından daha erken. Daha erken. Neydi o, bir tabir vardı ya Anadolu'da, hani bu heybenin içinde doğdu gezdi mi diyorlardı. Eşeğin heybesinde. Eşeğin heybesinde büyüdü. Hatta bir videonun birisinde yeğenine böyle bir espri yapmıştı. Bizim bu eşeğin heybesinde büyüdü. Ürküntü Haymana karalarından daha iyi falan diye. Ya kurçu yani. Aynen, kurçul diye. Doğru. Süper. Ben inanılmaz mutlu oluyorum. Şu anda sizlerin de gördüğü gibi Bozkır'ın tam ortasındayız. Arkamızda mükemmel bir doğa var. Bulutlarla birlikte de manzara harika. Birbirinden de güzel köpekleri gördük. Ben bu videoda izleyenler şunu da öğrensinler istiyorum. 2 tane oğlum var. Bunların ismi, birisinin Mustafa, birisi de Kürşat. Adamlar sadece çoban ve davarcı değiller. Aynı zamanda da gerçekten ciddi köpek meraklısılar. Şunu da gördüm. Sürüsü bir adamın iyiyse, güzel koyunu varsa, koyununun sağlığı yerindeyse, hayvanın keyfi yerindeyse genelde köpeğinin de keyfi yerinde. Tabii. Yani bir çobanın iyi bir çoban olması için nelere dikkat etmesi gerekir Cino dayı? Nerelere dikkat etmesi gerekir? Köpeğine, eşeğine, koyununa dikkat etmesi gerekir. O zaman sırayla iyi koyun, iyi eşek, iyi köpek nasıl olur, bunları da öğrenelim. İyi koyun, iyi koçtan olur. İyi köpek, iyi köpekten olur. Kancıktan olur, iyi kancıktan. Bebe de iyi çobandan yanında yetişirse. Soy önemli o zaman ha? Tabii. Tohum önemli yani. Kimden geldiği önemli. Kesinlikle. Peki hangi cins koyun besliyorsunuz burada? Sivas koyunu. Kangal koyunu değil mi bu Kangal ettiğimiz? Koyunu, şeye de benziyorlar. Karaman koyunundan Kangal koyunu Akkaraman diye geçiyor yani. Sivas, aynı Sivas Kangal koyunu. Akkaraman geçiyor. Aynen. Mernos değil yani. Peki 12 ay boyunca bu hayvan yayılıyor mu, yoksa hazır yem verdiğiniz zamanda oluyor mu? Hazır yem verdiğimiz zaman oluyor, kışları. Kara kışta mı? O dipilik zamanlarda, davarın çıkmadığı zamanlarda içeriye çekip yem veriyor. Yani 2 ay, 2,5 ay bir yem veriyor yani. Evet. Mesela şu anda bulunduğumuz mevsim Kasım. Kasım ayındayız. Havalar da mevsim normallerine göre biraz daha sıcak geçiyor. Şu anda koyunlar arazide yatmaya devam ediyor mu, yoksa akşamda mı dönüyorlar mı? Arazide yatmaya devam ediyor. Arazide yatmaya devam ediyorlar. Kar yere düşene kadar hayvanlar dışarıda kalıyor. Normalde hani mesela çoban ayın Kasım'ın birinde teslim eder davarı, ama kar yere düşmediği sürece sıkıntı yok abi. Kar yere düşene kadar hayvan dağda yatıyor. Zaten Sivas koyunu da soğuğa dayanıklı bir koyun bildiğim kadarıyla. Peki bir çobanın 24 saati desem sana. Yani sabah saat kaçta kalkar çoban adam? İlk işi nedir? Gece de bir 24 saat, şimdi göçer çobanlıktan bahsetmiyorum. Çobanın gecesi gündüz olmaz. Yani mesai saati 8'de başlıyor, akşam 5'te bitiyor, yok mu? Aynı bir böyle tedirgin şekilde, aynı kurt gibi olması lazım.
Yani Derin uyku yok mu yani? derin uyku olamaz. Olduğu zaman sürüyü kaybeder. Sürüyü bulamaz. Bizim İlkay var Afyon'da, zaten o da birazcık rahat bir çoban olduğu için çobansız sürü diye bir icat çıkarttı ortaya. Düğüne gidiyorum, arkadaşa gidiyorum derken artık köpeklerle koyunlar kendisi O gidip şanslı geliyor. bir arkadaşmış. Değil mi? He, onun şansı varmış. Çoban parasından kurtulmuş. Değil mi? Kesinlikle. En kötü çobanın aylığı 20 lira şimdi. Peki bir gün içinde çoban neler yapıyor? Çoban kafasından nereye geçirdi akşam mesela? Diyecek şu bölgeyi yayacağım. Oraya gideceğim. Orada işte şunu yapacağım. Şu tepeye çıkıp yemeğimi yapacağım. Davar acaba ona durur mu? Durmaz Bu arada mı? yemek deyince bugün yediğimiz yemeğin ismi de çoban pilavı değil mi? Çoban pilavı. İçerisinde bildiğim kadarıyla yine kuyruk yağı var, Kuyruk yağı, tereyağı. tereyağı var, He. bulgur var, Bulgur, domates, biber, patates, patates, soğan. Bence müthiş lezzetliydi. Ama az yedik. Sabah kahvaltısını Ali Osman sayesinde çok iyi yaptığımız için. Cino dayı, oğlanlar nasıl? İyi. Yani gözün arkada kalacak mı? Yok. Gerçi sen hepimizden dinçsin. Sen artık Şimdi- yaşlandın diye girecektim cümleye. Baktım diyemedim Cino dayıyı görünce. Şimdi şu anda yabancı bir meradayız. Hı hı. Gölbeğen merasındayız. Güvenmesem ben burada durdurmam bu davarı. Değil mi? Doğru söylüyorsun. Haymanı zaten genel anlamda Ankara'yı yöneten topraklardan bölgedeyiz Aynen öyle yani abi. şu anda. Zaten hani tarih açısından da Haymana Ankara'dan daha eski bir yer Haymana. Yani tarihine baktığın zaman mesela şu an Gölbaşı olsun, Konyakulu Haymana- olsun, Polatlı olsun buralar Ankara'nın eskiden en hep eski Haymana'nın. kazalarından. Evet. Son kale. Aynen Songale. Milli mücadelede gerçekten hani Songale, bunu şeyden de bakabilirsiniz. Hatta şu lafı da özellikle belirtmek istiyorum abi. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Kelimesinin, sözünün söylendiği yer Haymana'dır abi. Aynen öyleyiz abi. Muazzam. Şimdi daha öncesinde 2 tane Haymana karası videosu çektik. Ama bizim o arada kanalımız büyüdü. Yeni aboneler eklendi. Onlara da tekrardan abone oldukları için teşekkür ediyorum. Çekim tekniklerimiz gelişti. Ekibimize sağ olsun Çağan dahil oldu. Daha güzel videolar yapıyoruz. O yüzden ben istiyorum ki bu videoda da izleyenler Haymana karası nedir Cino dayı? Yani bu nereden çıktı bu köpekler? Bu köpekler bizim bu bölgede. Başka bölgede yok. Ara istersen. Evet ama olduğunu söyleyenler var. Doğru mu söylüyorlar? Getirsinler. Mesela siyah köpekler, ben Ankara'da da bir çekim yapmıştım. O bölgede daha öncesinden siyah köpekler olduğu söyleniyor. Yalan. Avşar'a kara köpeğe tek veren, icat eden adam benim. Ya sen zamanda gönderdin mi avşarı köpek? Gönderdim tabii. O zaman sen 50 seneden beri bu köpeklere vakıfsın. Daha fazla ya. Ne 50 sene daha dayım burada. Dayıcım merhabalar bu arada. Bir de el sallarsak. Bu arada Mustafa ve Kürşat, Dayım burada. hemen Kaç birazdan senedir sohbete babamın onları da yanında. dahil edeceğim. Benden önce babamın çonası buydu. Evet. Bu benim öz dayım, İlhan dayım. Tamam mı? Benden önce babamın çonası Peki buydu. ailede ne zamandan beri davar var? Yani babanda var mıydı? Dedende var mıydı? Var ya. Yine siyah köpek. Yine aynı kara köpek ya. Peki sizin sülalenin Haymana'ya gelişi ne zaman? Nereden gelmişsiniz? Sizin o zaman tarihinizi Aynı. bilmemiz Videolar lazım hep ki birbirine benziyor. bunların da tarihine Sürekli ulaşalım. Tekrarlayayım da. Tabii. Biz Nevşehir Avanuz'dan gelmişiz. Avanuz'un Sarılar Köyü'nden gelmişiz. Ama ne zaman gelmişler, ne olmuş orayı bilmem. Yanlarında davarlarla, köpeklerle Yani, beraber geliyorlar. Neyle geldirese bilmem ama bu köpekler bu 3 köyde vardı. Hı hı. Karacören'de, Totak'ta, Gölbek'te. Evet. Kara köpekler her zaman vardı bu köylerde. Bu 3 köydeydi Hı hı. bu köpekler. Haymana karasının karakter özelliklerini anlat desem sana ne anlatırsın? Vallahi eskiden Haymana'da hep namlı adamlarda birer kara köpek vardı. İstersen isimlerini de sayayım, Tabii ki adamlarda de. birer. Tabii de. Yani Şerefli'de İban'ın İsmail'de vardı kara köpek. Bunu herkes bilir. Karasölemen'de Deli Muharrem'de vardı. Sındıran'da Bölük de vardı. Asap'ta vardı. Babam da vardı. Deli Mustafa'nın köpekleri deyince memleket bilirdi. Baban da zaten Haymana'da çok uçurmuş. Gölbek'te vardı. Patomar dillerdi. Onun köpekleri iyiydi. Evet. Bunların İyi hepsi köpek. siyah köpeklerdi. Hep siyahtı. Hep kara köpekti böyle. Bacakları beyaz. Bugün beni mutlu eden bir şey daha oldu arkadaşlar. Anadolu, daha doğrusu Türkiye. Yani bunların hepsi bizim milli değerimiz, milli köpeklerimiz. Dünyanın her yerinde farklı ülkeler köpeğine, kedisine, kuşuna, otuna, çiçeğine, her şeyine sahip çıkıyor. Ama maalesef biz Türkiye olarak kendi milli değerlerimize sahip çıkmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Tesadüfi bir şekilde biz Haymana karası çekimlerini yapmak için geldiğimizde hemen komşu bir sürüye denk geldik. Hacı Çoban arkadaşımız isminde. Onunla da ayrıyetten bir video daha yapacağız arkadaşlar. Onda da akbaş köpekler gördüm mesela. Evet, Çok evet. güzel köpeklerdi. Kuyruklarını böyle sırtlarına aldılar. Hatta neredeyse
iki sürü köpeği arasında istemsizce bir aksiyon olacaktı. Son anda mani olduk. Çünkü bu sürünün köpekleri çok sert. Dama düştükleri için sürünün başında duran 2 tane yetişkin erkek eke köpeği bağladık. O anda sadece genç, 1 yaşının biraz üzerine çıkmış olan bir genç bir köpek vardı. O da muazzam bir köpek. Onun da bu sene ilk kez kurt yıktığı bir hikaye var. 7 aylık bir yavru kurdu. Yani bu sene dünyaya gelen yavrulardan bir tanesini o 1,5 yaşındaki genç Haymana karası erkek bu sene yıkıyor. 1,5 yaşında olmasına rağmen gidip cesaret göstererek diğer sürünün köpeklerine saldırdı. Allah'tan eke köpekler bağlıydı da çabuk bir şekilde aksiyonu bitirdik. Bir şey var abi o köpekle alakalı. O köpek yani 1,5 yaşından öncesinde de kurttan bir darbe almış bir köpekti. Ona rağmen yani aynen kurtla yani çok küçükken, belki yani sana şöyle söyleyeyim, 4 aylıkken falan tanışmış bir köpek. Kurttan gene de bak o ayağında da büyük bir yarası var. Kurttan almış olduğu bir yara. Yine de kurttan yılmayan bir köpek yani o köpek. 4 aylıkken çok büyük bir yara almasına rağmen hala şu an muazzam bir derecede kurtçu bir köpek yani. Birebir yaşayanlar anlatırsa daha iyi olur yani. Şimdi biz hani videolarını görebildik kendimiz davarda olmadığımız için ama birebir yaşayan özellikle Mustafa ile Kürşat. Yani sana birebir buradan videoda anlatsınlar yani. Köpeklerin hem karakterini hem de o hayvanın falan nasıl kurtçu olduğunu. Evet. Yani çok keyif alıyorum. Niye? Çoban adamlar sayesinde biz bugün bu çekimleri ve bu videoları yapabiliyoruz. Evet. Meşhur arkadaşlarımız yok mu? Çiftlik sahipleri var. Yıllardan beri köpek yetiştirenler var. İşte biz tanıtmaya çalışıyoruz. İşte köpek deyince Birol Başyiğit akla geliyor. Birol Başyiğit neden akla geliyor biliyor musunuz? Böyle adamlar var olduğu için, gelip bunları Anadolu'da bulduğu için. Meşhur olana herkes gider. Mesela az önce Hacı ile tanıştık. Evet. Hacı'nın köpekleri ben sizin sayenizde görmesem nereden bileceğiz? Aynen öyle. Ama 10 numara köpekler. Şimdi Eskişehir'deki akbaşlara bakıyorum. Fizik olarak daha ince yapılılar, daha küçükler, daha böyle kurt suratlar ama çok da fenotip tıkıntısında yani dış görünüş takıntısında olmamak lazım. Evet, her beyaz köpeğe akbaş denmez. Her siyah köpeğe Haymana karası denmez. Alabayın da siyahı var örnek veriyorum. Ya da işte Anadolu çoban köpeğinde beyazı var ama bu Haymana'da bu akbaş köpeklerin o işte göz renkleri var ya mesela şey gibi böyle kehribar rengi gibi. Ondan sonra postu, kuyruğu benim çok hoşuma gitti. Yani Eskişehir'deki köpeklerden kemikli olmaları, sürünün başında bizzat çalışıyor olmaları beni mutlu etti. Yani ben izleyenlerin de burada yorumlarını almak istiyorum. O köpeklerle ilgili onların da düşüncelerini merak ediyorum. Mesela ne güzel Haymana karasını çekerken beyaz köpeği de gördük yanında. Yine bu köpekler Eskişehir tarafından gelmiştir bu beyaz köpekler de. Değil mi? Yalnızca ticaret yapan adamın eline geçmemiştir, iyisi kalmıştır yani. Bak doğru söz. Ya doğru, çok doğru bir yere değindi abi. Çünkü şöyle Haymana dediğin yer zaten dediğim gibi Polatlı Haymana'nın köyüydü. Haymana dediğin yer Eskişehir, Sivrisar ilçesine kadar dayanan bir yerdi yani. Evet. Şimdi ister istemez yani Cino dayının dediği gibi o dönemlerde iyisi herkes de varken iyisi Haymana'da kalmıştır. İşin içine ticaret girdiğinde Eskişehir'de köpekler hani biraz daha nasıl diyeyim şey gibi olmasın da küçültülmüş şey olmuş ama iyisi kalmış burada. Bak birebir birkaç tanesini Haymana'da sen şahit oldun zaten iyisine. Sivrisar'da Akbaş çiftliğine gittim. Ya o köpeklerin başına sarhoş bir adam koymuşlar. Tavukları böyle tüyüyle, kanadıyla kellesini kopartmış koymuş onu. Bence doğruları anlatıyor. Yani ben doğru gördüm, gözümle gördüm yani. Şimdi işin gerçeğini yani yazık burada. Yapmışlar o köpeklere. Köpek kalmamış orada yani barınak olmuş. Evet. Şimdi neden mesela Anadolu'da işte buraya Bozkır'a birisi gelecek de bu köpeği çekecek de adam parasını ticari kaygısına düşecek de bu arada şunu da samimiyetle söylüyorum arkadaşlar. Birçok çoban arkadaştan video yaptık. Yine iyi köpeğe meraklı adam iyi köpeği 200 bin lirada verseler satmıyor. 200-300 bin lira fiyat teklifi gören köpekler oldu videolardan sonra. Evet. Adam diyor ki kardeşim bu adam benim diyor canımı malımı koruyor. Ben bunun diyor parayla karşı yok vermem diyor yani. En iyini cücüğünü satsın. Çoban adam da ekstra cebine para soksun. Ama sen musluğu kapatıp musluğu verirsen doğru mu birader? Tabii aynen öyle abi. Musluğu verirsen o zaman olmaz su kesilir. İhtiyacım olduğu kadar adaşırım. İyi köpeğimi de satmamaya çalışırım. Değil mi? Çok para verirlerse çok para verseler de zor ya. Vallahi yani zaten bizzat kendin şahit olduydun. Cino dayıdan bir köpek istediğinde diğer videoda Cino dayı sana çok güzel bir şey söylemişti. İstersen kendin söyle yani orada. Hatırlamak lazım. Ben unuttum o kısmını. Apartman mevzusu falan. Evin oraları barınak yapmaya, ağın oraları barınak yapmaya gerek yok. Temiz taşıyacaksın, az taşıyacaksın. Hiç olmazsa verdiğin insan da memnun kalsın. Evet, kesinlikle doğru söylüyorsun Cino dayıcığım. Yani biz bu işi hatır için verelim ki adam sahip çıksın ırkına. Doğru söylüyorsun. Bir yandan da çoğalması lazım ama çoğalmaya değerini bilecek adamlar da çoğalması lazım. Evet, adam para kazanmak için getiriyor kara kancıyı beyaz köpeğe çekiyor, beyazı karaya çekiyor, tutuyor yenikleri. Altın 1 liraya, 2 liraya, 3 liraya, 5 liraya yenik satıyor.
Ondan sonra yok benim işte köpeğim şöyle. Ya senin köpeğin iş yapmaz. Evet. Sen bozdun yani. Doğru söylüyorsun. İyisine sahip çıkmak Tabii sen lazım. kurtçu köpeğe pasif bir köpekle kırdığında yani ondan yani kendi kapında yetiştirdiğin o kurtçu köpekten aldığın performansı bekleyemezsin abi. Kurtçu köpeği kapındaki kurtçu köpekten kırmak lazım. Sen şimdi gider kurtçu köpeğe Cino dayının dediği gibi öz mesela hayvana karasını gider akbaştan ve akbaş da demeyeyim de normal Anadolu çoban köpeğiyle veya büyüsün diye malaklıyla kırarsan ondan hayvana karasından aldığın performansı alamazsın Ben bu abi. siyah köpeklerin büyütme meraklısı olmasına çok içim bunu gelmiyor. zaten, Yani bunu Haymana'ya yakın ilçelerde ismini hani falan vermeye gerek yok. Buradan yapan arkadaşlar var. Hani köpek Haymana karasını götürüp Aksaray malaklısıyla çiftleştirip yani iriltmeye çalışan, büyütmeye çalışan arkadaşlar var. Ama ondan bizim aldığımız performansı alamazlar. Belli oluyor. Ayaklarından belli oluyor. Çektiğin zaman ayaklar böyle. Aynen öyle. Yani bizim bu köpeklerin kendince zaten bir iskelet yapısı, bir tüy yapısı, bir fenotipi şey var yani. Bunun dışına çıkıldığında zaten anlaşılıyor ki bu Aksaray malaklısıyla kırılmış veya iri bir Anadolu çoban köpeğiyle kırılmış. Adam onu zaten kapısında bakmak için. Biz burada görüyoruz sürü için bakıyoruz bu köpeklere. Bizim için aktif olan köpek tarzı bu. Bir de zaten orijinal. Sen bugün yani nasıl mutlu oldun değil mi? Senin en iyi görüyorsun böyle pıtır pıtır. Olmaz mı abi Gurur insan veriyor, yani vermemez olur mu abi ya şimdi ben ona 1,5 sene emek verdim. Emekten ziyade yani bir de böyle bir performans sergilemesi özellikle kurdu yetişip kurda vurması veya kurtla mücadele etmesi beni yani canı gönülden mutlu ediyor. Etmez olur mu Sonra yani? kahveye geçiyorsun Haymana'da bir Aynen çay öyle. söylüyorsun. Tabii ben yani ondan sonra istediğim gibi övünürüm abi. Çünkü ben o hayvana emek vermişim. O hayvan yani benim emeğimi boşa çıkartmamış. Cino dayının aslan gibi bebelerin yani önünde de köpek görevini gayet güzel bir şekilde icra etmiş. Ben şimdi bundan nasıl övünmeyeyim? Veya Cino dayı nasıl övünmesin? Cino dayının köpeği canavar öldürmüş. Adam getirdi koyun meydanına astı ya canavarı. Ya var mı yani öyle bol keseden herkese atıyor abi. Bunları yani bu bol keseden atmayla olmuyor bu işler. Ben bu arada çok güzel bir Kurtçu diye bir belgesel hazırlıyorum şu anda. O belgeselin içinde de burada bizzat tescilli olan köpeklerden görüntüler yer alacak. Ben Mustafa ile Kürşat'ı da davet edelim istiyorum. Bütün gün arazide gezen o, anlatan biziz olmasın. Siz de böyle alalım mı? Gelin beyler. Mustafa, Kürşat, öncelikle videoya hoş geldiniz. Değerli dostlar, şu anda yanımızda davarcılık yapan, Haymana karalarını kuşaklardan bu yana besleyen insanların yanındayız. Ali Osman babadan, dededen Haymana karalarından ilgilenen bir kardeşimiz. Cino dayı burada, oğulları burada. Baba davarcı, oğullar davarcı. Çobanlık mesleğini senden yavaş yavaş devraldılar. Şimdi sen evde artık daha rahatsın. Daha az araziye geliyorsun değil mi? Şimdi Cino dayı biraz daha ağa moduna mı geçti şimdi? Her zaman mı ağaydı? O her zaman aydı abi. Değil mi? Kürşat, izleyenler seni bir tanısın. Kimsin? Kaç yaşındasın? Ne zamandan beri arazidesin? Abi ben 25 yaşındayım. Küçük oğluyum. 14 yaşından beri davarla uğraşıyorum. Ortaokuldan çıktığımdan beri. Mezun olduğumdan beri. 6-7 Mecburiyetten sene... mi uğraşıyorsun? Samimi bir Yok soru. abi, Sevdiğin yani için mi? mecburiyetten değil, sevdiğim için. Çünkü zor yani bir iş bu. inan bak Tamam, ben peki. 10 yıldır bıraktıydım, gittiydim. Hı hı. Yani küçüklükten yapıyorduk yani 7-8 yıldır gittiydim ben. Ha şu pala için geldim ben bir senedir burada davar gidiyorum yani. Bunu da herkes bilir burada. Ya parayla köpekler aranızdaki için- bağdan kaynaklı mı yani? O ondan başka mesela babam onu salmaz adamcı diye. Ben de onsuz davar gütmem. Babamdan bu sene tam 2 ay kus gezdik. Neden? O salmıyor ben Cino dayı, kaçarak Arnavut biberi getiriyorum. niye salmıyorsun? Ya yoldan turistler falan geçiyor. Başımızı Bileğin, belaya mı Türkiye'de yabancı adam çok kıymetli. koyuyorsun? Doğru, biz değiliz ama. Haklısın yani. Yani davarı sürüyü satsak ödeyemeyiz yani. Bir de hapis yatarız. Doğru Bir söylüyorsun. şeye yaramaz yani. Doğru söylüyorsun. Onun için ben yıldığım için kanunlarda biraz şey Evet, ağır. Doğru. bu ağır. Kesinlikle. Yani Adam da haklı şimdi, köpek sert. Ya işte abi köpek sert. Ötekiler de ondan arka alıyor. Hepsi gittiği zaman başımıza geldi yani. Bir turistle bir mücadele verdik bu sene. Evet. Ondan sonra babam da bana biraz kızdı falan. Daha yeni burada hepsini bir arada koyuyorum bak. 20 gündür bu arazideyim ben. Buraya Gölbeyen Çöl derler Demiravan. Zaten 20 biz gündür de aynı yani. sorunu yaşıyoruz. Ne zaman Haymana karası çekimleri yapmaya gelsek köpekler elimizde zincirle detay çekiyoruz. Hani Aynen abi. lan diyecekler ki bu nasıl davar köpeği? Sikkede köpek çekmişsiniz, zincirde köpek çekmişsiniz. Mecbur. Sahibine sert de şimdi mesela pala bizden hiçbir şart altında bence. Değil Abi mi? o köpeğin tarzı çok farklı yani. O herkes aynı. O zaman sırayla sorularını açacağım. Kürşat, çobanlar genelde yaşadıkları sorunları çok fazla dile getirmiyorlar. Mesela biz gidiyoruz, diyoruz ki emekçi insanlar sağ olsunlar, arazideler, hayvanla ilgileniyorlar. Bu işin keyifli yönlerinden bahsettik. Sana göre bu mesleğin en zor yönleri neler? Abi en zor şimdi sabah gece yarısı ayazı yersin burada. Sabah kalkarsın belki hava yağmurluk olur. Bu davarın şimdi
şu toplu duran da var 1000 koyun gibi dağılır şu dağları. Tek başınasın. Eşek yükleyeceksin, köpek yarlayacaksın, çayını yapacaksın. Öyle dışarıdan göründüğü gibi değil. Millet diyor ki, millet uzaktan bakıyor mesela diyor ki Cino Ağa ev almış, Cino Ağa araba almış ama mesela bizim burada ne zorluklarla bunları yaptığımızı bilmez. Ben mesela çocukluğum burada geçti. Biz şurada çiftlik vardı, 2000 koyuna yakın koyun vardı orada. Biz üçümüz de oradaydık mesela ben çocukluğumdan beri. Günlük 150 torba saman doldururdum. Belimin ağrısı daha geçmedi mesela. Ya. Yani bu iş kolay değil abi. Davulun sesi Dışarıdan uzaktan baktığın hoş zaman. geliyor değil mi? Aynen öyle abi. Herkes şimdi geliyor genç girişimciler burada son sürat. Bir çiftlik kuruyorlar, köpekler getiriyorlar, eşek topluyorlar, koyun, yedek alıyorlar, daha alıyorlar. Bir bakmışsın 3 sene sonra harabe olmuş. Yani ondan sonra biz burada yağmur yağıyor gidiyoruz şu batan adamı çiftliğe çekelim orada yatalım diyoruz da var. Niye adam yok burada? Anlamıyor. Anladın Kolay abi? değil Şimdi mi? adam diyor geliyor mesela. Yani şurada bizim eski patronlar vardı bak çok iyi insanlardı koyundan anlamazlar. Şu koyun şurada doymasa yatar mı? Yatmaz. Bana derdi ki mesela doydu mu yattı sen mi topladın yatırdın derdi mesela. Toplayarak yatmaz değil mi aç olsa? Yatmaz yani öldürsen yine yatmaz bu koyunu burada. Bu şekilde rahat yayılmaz mesela. Peki Pala'nın şu ana kadar mesela dedin ya onun için şehri bırakıp köye geri geldim Bak yemin diye. ederim abi onun için bıraktım geldim. Niye? Çok güzel bir nasıl yaşantım vardı. anlatırsın Çok yani? cıvıl bir yaşantım vardı. Gezerdim, tozardım. Ne Allah diyorsun? razı olsun. Bunlar da bana hiçbir şey demezlerdi. Yeni akımlar var ya işte şehirden sonra köye Evet. gelmek de ağır gelir insana diye. Ya biz de abi doğduğumuz, büyüdüğümüz yeri hiçbir zaman unutmayız. Ne derse o. Gel dedi, geldik. Yine de bak gelme sebebim o köpek. Bak ben bunu Sivas'ta da görüyorum, Yozgat'ta da görüyorum, Kayseri'de de görüyorum. Babaya saygı kavramı bizim maalesef artık batıda böyle değil. Kendi oğlumdan dolayı da biliyorum. Mantıklı ya da mantıksız, doğru ya da yanlış, önemli ya da değil. Ya abi- Nedendi? Sorgulanmadan oğulların babalara itaat ettiği bir sistem var. Mesela Süleyman'la da tanışmıştık. Onlar da mesela babaları eski yine davarcı. Kendisi ağaların yıllarca davarını gütmüş. 3 koyun 5 koyun derken çok güzel bir Sivas Kangal koyunu sürüsü yapmışlar. Baba ne derse o. Onlarda da öyle. Yani bu ataerkil sistem hala o zaman demek ki Anadolu'da var. Yani isyankar bir evlat çıkmıyor mu buralardan aralarından? Ben gidiyorum babam ne derse desin kazımam. Köpek olsun adam olsun. İstemediği bir yere hayatta getiremem. Şu mesleği sevmedikten sonra burada zincirle çak bu adamı durmaz. Durmaz değil mi? Durmaz. Yani bir yere kadar sen ona git yap desen de. Bir yere kadar bir isyan çıkartır gor gider. Bir köpeğe getir kulluktan şurada etine bak bir gün durmaz burada. İlle gider yani. Niye burayı sevmiyor? Doğru söylüyorsun. Çalışma götü de yok o köpekte tabii. Tamam. Değil mi? Gölgede yatmaya alışmış. Doğru söylüyorsun. Mustafa, izleyenler seni de tanısın. Bu arada kaç oğlum var ya da kaç çocuğun var? 3 çocuğum var. Biri kız, ikisi oğlan. Hepiniz evli misiniz? Ben evliyim abi. Sen evlisin. Peki sence kız bulmakta zorlanacak mı? Ya kız bulmakta Cino Ağa'nın oğlu bence zorlanmaz ya. yo. Şimdi zorlanma deyince o ayrı bir şey. Diyorlar ya hayır çobanlara genelde kız vermiyorlar diye. Ya şimdi ağalık Anadolu- beylik işi diye bu evlenmek bu işler geçti. Ağalar beyleri açtı. Değil mi? Açtı. Kızla oğlan elektrik alırsa oluyor bu işler. Bak haklısın ama şu anda doğruyu söylemek lazım. Şimdi birçok yeni nesil yani 25 yaş yeni nesil. Mesela birçok kişi köyde durmak istemiyor. Diyor ki şehire gidelim, merkezde yaşayalım. Şimdi köyde iş var. Gelin As- almadan diye ayrı mı yaşayacağız? Evimiz ayrı mı diye. Ya ne yapacağız? Anayı babayı kulleye mi atalım ya? Ama devir değişti. Yani daha şimdi adam gelin alıyor eline daha bir tas su dökmeden geri ayrılıyor ya. Yani bu ne bu? Doğru söylüyorsun. Yani farklı artık. Mesela ben dedemle babaannemin rahmetli oldu ikisi de birbirlerine olan ilişkisine bakıyorum. Çok daha saygılıydı. Anne baba biraz daha gevşedi. Gelinler kaynanayı kaymabayı yatırmayınca uyumazlardı. Uyuduğu zaman o gelinden hayır gelmezdilerdi. Süpürme yok, ahır süpürme yok, bir şey yok. Ben daha da çobana varmam. Çoban da seni almaz ya, çok önemli değil yani. Bravo Cino dayı. Doğru söylüyorsun. Haklısın. Mustafa sen evlisin. Sen de iyi köpeğe meraklısın. Ali Osman sayesinde hepinizi tanıdım. Çok da güzel arkadaşlıklar, dostluklar edindik. Ben istiyorum ki Haymana karasını ve çobanlığı hem köpeği hem de bu işin güzel yanlarını ve zorluklarını senden de dinleyelim. Mesela Kürşat dedi ki benim dedi en iyi ilişkim Pala'yla dedi. En çok dedi o köpeğe karşı dedi sevgi besliyorum. Hepsini mutlaka seviyordur. Sana göre senin favorin kim? Abi ben kara olduktan sonra sıkıntı yok yani. Ben hepsini seviyorum. Kötü köpeği de kapıya koymayız zaten. Değil mi? Yani kötü köpekle işimiz olmaz yani. Peki bunun iyiliğini kötülüğünü nasıl sınıyorsun? Yani mutlaka şey oluyordur ya. Eşleşen yavruların altından fire verdiği olmuyor mu?
Oluyor değil mi? Oluyor abi. Ya, İlla ki olmaz olur oluyor mu da. yani? Mutlaka oluyor. Hani 8 yavru çıktı, Ya 8'de şimdi bunun diye- kurtçu, 8'i de iyi. Ya şimdi şöyle bir şey. 10 tane beben var, içinden 2-3 tane çürüğü çıkar ya. Değil mi? Abi mesela 4 tane yavru tutuyor. Yani hepsini zapt Bir edemem tanesi yani. burada iyi oluyor. Bir tanesi boğuşa iyi oluyor. Bir tanesi ne Birbirini bileyim tamamlayırlar yani. adama gidiyor. Öyle yani. Hepsi birbirini tamamlıyor. Aslında şunu da diyebiliriz, zaten birçok videomuzda biz Türkiye'nin farklı yerlerinde aynı hikayeyi anlatıyoruz. Yani bizim kanalımızın da konsepti bu. Her seferinde yeni bir şeyden bahsetmiyoruz. Ama her seferinde farklı farklı motiflerdeki farklı farklı insanlar, farklı farklı köpekler yüzyıllardan bu yana süregelen döngüye hala hizmet ediyorlar. Belki 50 sene sonra bunları çekemiyor da olabiliriz. Tabii, Bak, aynen öyle. Evet, çünkü abi. çok Belki bakalım bu şekil yani çoban tarzı hayvan gütmesi falan olacak mı abi ya? çünkü Her şey robotlaşıyor abi yani. son 30 yılda her şey çok hızlı Aynen değişti. aynen öyle vallahi abi. Yani şu an mesela eski koyun kuzu bakan adamla şimdiki bakan adam bir değil. Biraz önce Kürşat'ın dediği gibi adam gelmiş şeyden alakası yok. Koyunla kuzuyla alakası yok abi. Bir çiftlik açmış. Daha sonrasında abi her şey şimdi dediğim gibi robotlaşmış. Adam çiftlik kurmuş. Çiftlikte eline hiçbir şey değmiyor. Biraz önce Cino dayı ne dedi? Kadın dedi şey dedi. Koyunun altını süpürmüyor, bir şeyini süpürmüyor. Şimdi o koyunun altını süpürmek bile makineyle abi. Adam eline değmeden düğmeye basıyor. Bütün çiftlik hepsini her şeyini hallediyor. Bakalım yani koyun gütme işi, çoban işi falan kalacak mı yani bundan bir 30-40 sene sonra yani? Doğru söylüyorsun. Cino dayı bir şey dedin sen az önce. Vallahi şu bankalardan krediyi keserlerse Kestiler zaten bu ara artık, merak etme. kesmiyorlar. Kesmediler. Torpil olanlar alıyor. Kesmiyorlar. Krediyle alıyorlar zaten abi. Öyle bir Krediyle çekirdek koyun çekirdek alıyorlar. bir büyütseler- Koyun ne yanda yayılır. Koyun uzlamasını görmemiş. Bir şey yapmamış. Ondan sonra koyun alıyor. İşte siyah cip alıyor. Aynı şimdi şeyler oluyor yani. Ehliyeti parayla alıyor. Arabayı krediyle alıyor. Sürüyor. Aynen öyle oldu davarcılık. Doğru söylüyorsun. sosyeteleşti abi. Evet Mustafa. Cino dayı aslında biraz önce çok güzel konuya değindi biliyor musun abi? Yani şimdi Cino dayının dediği gibi ya torpili olan gidiyor kredisini alıyor. Adamın hayvancılıkla koyunla hiç alakası yok. Biz de mesela anadan doğma koyunun kuzunun içindeyiz. Bizim ihtiyacımız var. Biz yani kullanmak istediğimiz krediyi kullanamıyoruz. Bana şurada bize mesela özellikle Cino dayı da Cino dayının bebelerine benim babama bana şurada 1000 tane koyunun içinde bir tane kuzuyu göster. Şu koyunun kuzusu diye ben gösteririm sana. Biz bunun içinde yetişmişiz. Biz bu krediden falan devletin imkanlarından faydalanamazken torpili olan kim varsa hepsi hallediyor abi. İşini götürüyor vallahi. 200-300 koyun var. Ya gidiyor şeye küpeye. Senin üstüne de 150 koyun var. La kardeşim ya say benim koyunum. Ya niye saymayayım? Veteriner, bir kere veteriner yok. Açıktan konuşayım. Veteriner diye bir şey yok. Gelir, sen bu aşıyı yaptırmazsan sana şeyi vermeyiz, destekleme. Sen şunu yaptırmazsan biz bunu vermeyiz. Tamam mı? Mecbur kalın, aşıyı da vurmuyor. Aşıyı da eline sıkıştırıyor. Kale sen ne zaman vurursan. Ya böyle bir şey olmaz. Ya bu işi mecburi yapacaksın. Bu davarın 5 aşısı var. 5'inde vuracaksın, kurtulacaksın. Evet. Ya da yapmayacaksın. Bunu Sistem yapmayacaksın. doğru çalışmıyor yani. değil mi? Hiç doğru çalışmıyor. Ben veterinerlerden çok şikayetçiyim. Ne gelir köpeğine bakar ne. Sen koyunun hastalığını bir şey. Ya ben koyunun hastalığını bilsem seni niye çağıracağım? Değil mi? Neyi Ben var niye diye bize çağıracağım? soruyor abi. Yani bugün bir veteriner gelmesi 1,5-2 milyar ya. Evet. İnsan ilacından pahalı koyun ilacı. Doğru. Doğru haklısın. Yani biz artık bezdik yani bu işten. Adam ilçe tarıma varın yüzüne bakmıyor ya. Öte gittiysen ev jandarma çağırıyor, polis çağırıyor. Biz tamam güzel insanlar da var işlerinde. Ama senin burada yazıcıyı bir tane kayıt etmemiş. Evet. Oraya varın. Sen şapkalı olduğumuz için şuraya git, buraya git. Söylediğin gibi Cino dayı, maalesef ülkemizde birçok şey istediğimiz planda ve düzende gitmiyor. İnşallah bu sorunları aşarız. Sizlerin sayesinde siz bizi böyle dile getirirseniz, desteklerseniz o dile gelir yani. İnşallah hani bu Evet. ülkede çok şey dile Siz getiriliyor ama yine olmasanız biz değişmiyor. Ne yapacağız? Biz resmi daireye giriyoruz yani. Oyun gibi bakıyoruz yani. Kimseyi Estağfurullah. tanıdığımız da yok. Doğru söylüyorsun. İnşallah yetkililer bu konuda o zaman videoyu izleyen ve bu Evet. sisteme müdahale eden birisi Siz çıkar. bizim sorunlarımızı dile getirin ki biz ilerleyelim Kesinlikle, yani. kesinlikle. Deli getirmemiz lazım. Allah razı olsun zaten abi şu Haymana Karası olayında falan da önce Allah'ın sonra Birol abinin sayesinde. Estağfurullah. Çağırdık adam Sayesinde. geldi sağ olsun videomuzu çekti. Cino dayının videosunu çekti ondan sonra böyle duyuldu patladı gitti işte. Daha hoşumuza Tabii. gidiyor. Değil mi? Aynen öyle. Tabii. Yani Haymana Karası'nın ne olduğunu bilmeyen insanlar önce Allah'ın sonra senin sonra da bizim sayemizde mi diyelim artık abi? Herkes öğrendi yani. Çıkıyor yani piyasaya. Çıkar. Yani Doğru bazı söylüyorsun. sahtekarlara da yol vermek. Evet. O zaman şöyle yapalım değerli dostlar. Biz Mustafa'yı ve Kürşat'ı alalım. Haymana karalarımızı da elimize alalım. Biraz davarı da gezelim. Bu köpeklerin karakter özelliklerinden ve ne kadar sert olduklarından devam edelim. Olur mu? Olur abi. Hadi bakalım.
izleyenler için şu anda görsel şov niteliğinde bir an arkadaşlar. 2 tane birbirinden güzel hayvan akarası var. Mustafa'ya da elini uzattı. Kürşat, kadim dostum Pala şu anda yanında. Evet abi. Hayvan akarası olarak güzel bir köpek. Kaç yaşında? Daha sonra Karakuş'tan kardeşler mi değiller mi? Şu anda bu sürünün lideri kim? Bunlardan biraz bahsedebilir misin? Edelim abicim. Pala abi 4,5 yaşında. Nisan'ın 22'sinde 5'ine girer. Ben askerden geldiğimde olmuştu bu Pala. Orijinal kendi eniğimiz. Anne baba bizdeydi. Bunlar kardeş değiller. Sürünün lideri Pala. Abi şimdi ben bu köpekle tam 1 yıldır davar gidiyorum. Bunlar daha önceden kafestelerdi, bağlılardı yani. Kendi koyunumuz azdı bizim. Sonradan çoğalttık. Şimdi kendi koyunumuzun başında, kendi eşeğimizle, kendi köpeğimizle davara gidiyoruz. Şimdi bu köpek olduğu zaman, yanımda bu ikisi olduğu zaman abi, şimdi ben 3 kişi 4 kişi gelsin bana saldırsın hiç fark etmez yani. Silah falan yani ne çekerlerse yani. Bunda iddialıyım da yani. Evet. Yani öyle biz bak şimdi ben boşa köpeğimi övmem yani, internette herkes övüyor. Şimdi altına kötü yorumlar alabiliriz. Ama ben köpeklerimin arkasındayım yani her zaman. Bak bu köpeğe gelsin biri zincirden çözsün, ona vereceğim. Abicim ben bu köpeklere dediğim gibi bak Nisan'ın 4'ünden beri yatıdayım. Daha gırdayım, şu anda hiç ağıl ev bir şey yok. Ha şu derenin içinde bizim Haceli var arkadaş. Akbaş köpekleri var. Hı. Onunla birlikte kalıyoruz biz. Her gece ben Pala'yı bağlarım. O da onun bir tane hırçın olanı var, onu bağlar. Onunla ikimiz orada kalıyoruz. Yani şurada yemek yiyoruz, çay içiyoruz, arkadaşız diye. Bir tane ben bağlıyorum, bir tane o bağlıyor. Rahatça yatıyoruz Haceli'yle. Şimdi beni son 2 ay içerisinde, son 1,5 ay içerisinde Haymana bölgesinden birçok çoban arkadaş ya da köpek meraklısı arkadaş aradılar. Abi lütfen bölgeye gel, bölgede kurt var. Ciddi anlamda sürülere saldırı oluyor. İşte insanların davarlarından kırıyorlar dediler. Evet bu abi. hikayede daha sonra bir tane sizin Ali Osman'dan gelen galiba genç yenikti değil mi? 7 Bunlar aylık. hepsi işte hepsi abi, beraberler hepsi miydi? beraberlerdi. O da O vardı hikayeyi yani bir anlatabilir misiniz? Yani abi orada ben vardım. Ben vardım kurdu boğarken, köpekler abim evdeydi. O dedemin eski ağlı var, çift ağıl derler, onu herkes bilir. Yani canavarın yatağı yani. Bir ora zaten, bir de bu demira var. Yani kırsalda bunlar canavar için bulunmaz bir yer. Taşlık, kayalık, köpeklerin tırnağı kırılır, ayağı, yani köpekler acayip yiyorlar. Yağmur yağıyor abi. Davarı koyurdum dediğim gibi, az önce de biraz daha önce de dedim ya, bu 300 koyun, 350 koyun, 1000 koyun gibi yayılır yağmurda mesela. Hepsi bir araya gelmez. Yani hava şartlarında hiç zorlaşıyor. Yağmur aynen abi. Oradan yani bu canavar artık şey olmuş. Kayanın içinden çıkarttılar yani. Zorla aldılar yani köpekler. Ya ben yetiştiğimde zaten iş bitmişmiş yani. Değil ben mi? Sonra bir de yağmur çamur düştüm. O heyecanı farklı onun. Kurt öldürmek farklı bir şey yani. Evet, bir de şu var, mesela insanlar diyorlar ki sanki bir sezonda böyle 10 tane 20 tane kurttan denk geliyormuş gibi anlatılıyor ama bu kurt işi belki senede bir tane, belki 2 senede bir tane denk gelen bir şey Abi değil sana mi? bir şey Yıkma söyleyeyim işi. mi? Biz eskiden kurda hasret kalırdık. Yine köpeklerimiziydi. Bir tane 2 tane gördük, aa kurt derdik. Vallahi yemin ederim biz Haceli ile 2 gün önce 7 tane gördük. Aa bu çeşmenin orada su içiyorlar. Evet, Türkiye'de kurt popülasyonunda bir artış var. Abi artık şu evcil kurtları mı saldılar piyasaya, artık bir şey mi oldu çözemedik. Ama bu seneki kurtlar bir tuhaf. Adama bakıyorlar mesela, köpek mesafesinde adamla dalga geçer gibi, mesela köpek yoksa ona göre hareket ediyor kurtlar. Evet. Çok farklı. Ama ben Allah'a şükür hiç burnunu kanattırmadım. Bir tane de öldürttürdük bu sene. Yani 7 aydır dağdayım ben. Şu anda hala dağdayım. Bu anda şurada Haceli ile benden başka kimse yatmıyor açıkta şu anda. Köpeklerimizden çok memnunuz. Gerek adam olsun, gerek boğuş. Boğuş tavsiye etmiyoruz zaten. Şurada Evet. yazdık yani yaralı, ama kurda adama, insana süperler abi. İşte senin dediğin gibi mesela diğer çoban arkadaşın olmasa sırf Aynen. bu, ben biliyorum yani, 2 sürü köpeklerinin birbirine girmesi işlerinden hasım sahibi olanlar var ya. Evet abicim. Yani biz ona karşıyız abi. Şurada 2 çoban köpek için ben mesela sevdiğim insan bağlarım. Bak mesela ben Haceli'ye, hani kalbinde bir şey yok çocuğun, bunlar daha hiç ona saldırmadılar. Değil mi? Normalde de başkası olsun, bak bu benim gözüme bakar. Bir adama ben saldırayım mı saldırmayayım mı? Yemin ederim beni takip eder bu köpek. Ben Bu de insan zaten gibi yani. şu anda özellikle sizin elinize bağlı olduğu halde onları tahrik etmiyorum. Çünkü şurada arkada yatan bir He. tane çapar dişi var arkadaşlar. Haymana karaların yanında onlarla birlikte görev yapıyor. O bir çok tane de farklı. erkekleri var şurada hemen sol tarafta, onu da göstereyim. Mesela adamlar Çakal. Haymana karalarını överken yanında da diyorlar ki abi mesela kurtçulluk konusunda bu çaparlar da çok Bunlar iyi. zaten abi çaparlar, bunların da ölü. Yani bunların çocukları. He, içlerinden çıktı. Anneler babama Koçser'den hediye geldiydi. Çapar. Anladım. Anneler çapardı. Hani babalar yine aynı bizim şu Şerefli Koçhisar'dan gelen çapar köpeklerden sizin kara çapar köpeklerden dişiden çıkma. aynen o şekilde oldu yani. Tabanı çok sevdiği için. Ya babam sever. Biz ezelden beri, ben bebelimden beri ya çapar ya kara köpek olur da geneli kara zaten.
İlginç bir şekilde bizim Afyon'da çektiğimiz köpekler de hem domuz konusunda çok başarılıydı hem de kurt konusunda başarılıydı. Çapar köpekler değil mi? Onlar da Gördüm çapardı. abi, çok güzel köpekler. Güzel köpeklerdi. Mustafa, senin yanındaki köpek de çok güzel. Çok abi. yakışıklı. Kuyruk tutuşu olsun, fiziği olsun. Benim çok hoşuma gitti. Bu Ankara yarışmasında birincilik alan köpek değil mi? Evet abi. Karakuş. Benim çok hoşuma gidiyor. Ben mesela kendi köpeğimi nasıl olsun isterdim biliyor musun? Dış görünüşü olarak. Cesareti paladan alacak. Evet abi. Kuyruk tutma yakışıklılığı bundan alacak. Kalınlığı arkadaki köpekten alacak. Dış görünüşü de Ali Osman'ın köpekten alacak. Hepsi birleşse nasıl olur? Azrail olur abi. Değerli dostlar, yavaş yavaş bir videonun daha sonuna geldik. Bugün neredeydik? Ankara Haymana'daydık. Cinodo'yu ve oğulları Kürşat'la Mustafa ile birlikteydik. Hem çobanlık hakkında bilgiler aldık, hem Anadolu insanının bölgede yaşadığı zorlukları dinledik. Aynı zamanda da Haymana karalarından yine elimizden gelince güzel bir video çekmeye çalıştık. Diğer sürünün köpeklerinden sorun yaşamasınlar diye palayı ve karakuşu maalesef serbest bırakmıyoruz. Çünkü burada onların dostlukları, köpeklerin sağlığı hepsinden abi. önemli. Şimdi arkadaşımız Kesinlikle. ayıp olur olmaz yani. O- Gider oraya giderler. O zaman şöyle izleyen, Beraberiz, sabah beraberiz orada yani. Her gün beraberiz. doğru söylüyorsun. İzleyenlere şöyle bir el sallayalım mı? Arkadaşlar, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Türkiye'nin farklı noktalarını sizler için gezmeye devam edeceğiz. Allah'a emanet.